Başta büyük şehirler olmak üzere yaşadığımız bölgelerde trafik yoğunluğunun arttığının farkındasınızdır. İnsanlar artık pandemi nedeniyle toplu taşıma tercih etmeyip özel araçlarıyla dışarı çıkmayı tercih ediyorlar. Biliyorsunuz ki özel araç sayısı ve araç satışlarında büyük gelişmeler oldu. İnsanların tercihleri toplu taşımadan özel araçlara kaymaya başladı. Peki Covid-19 pandemisi sürecinde toplu taşımadan uzak kalmak ve şahsi ulaşım aracı kullanmak gerçekten yeterli bir şey mi? Bu yönde yapılan bazı araştırmalardan bahsetmek istiyorum. Çıkan sonuçlara göre yapılan bazı yanlışlar yüzünden özel araçların hem yolcunun hem de sürücünün risk oranını düşürdüğü pek de söylenemez. Nihayetinde yolcu ve sürücü arasındaki mesafe az ve kapalı ortamda bulunuyorlar. Advances dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre saatte 80 km hızla hareket eden klimalı bir arabanın içindeki hava akışını modelleyen bilgisayar simülasyonları kullanıldı. Simülasyonda bir sürücü ve sağ arka koltukta bir yolcu yer alıyordu. Araştırmacılar hareket halindeyken havanın normalde arabanın dışından dolaşmasının arabanın içinde bir basınç oluşturduğunu keşfettiler. Öndeki hava basıncının arkadaki hava basıncından biraz daha düşük olduğu ve bu nedenle arabanın içinde dolaşan havanın genellikle arkadan öne doğru aktığı görüldü. Her ne kadar dışarıdan içeriye hava alıyor olsanız da ve havalandırma kanalları önde olsa da asıl basınç arkaya doğru yansıyıp oradan türbülen akımla öne doğru gelen bir akımdan bahsediyoruz. Araştırmacılar ayrıca farklı camlar açık ve kapalı iken de partiküllerin hareketleriyle ilgili arabanın içindeki hava akışını da simüle etmişler. Sonuçta kaçınılmaz olarak en riskli ortam tüm camlar kapalı iken ortaya çıkıyor. Araç içinde bir kişi tarafından dışarı verilen virüs yüklü olduğu varsayılan partiküllerin yaklaşık %10'unun diğer kişiye ulaşabildiği belirlendi. Bu da demek oluyor ki araçtaki ikinci kişi partikülleri soluyup hastalığa yakalanabilir. Yani her ne kadar arkanızda oturan birisi olsa da konuşma halinde eğer ağzında maske yoksa ağzından dışarıya çıkan partiküller ön koltuğa gelip sizi hasta edebilecektir. Tüm camların tamamen açık olduğu bir diğer simülasyonda ise partiküllerin yaklaşık %2'sinin sadece diğer kişiye ulaşabildiği gösterildi. Yani araç içinde tüm camların açık olması farklı hava akış yolları oluşturuyor ve riski oldukça düşürüyor. Bu nedenle araç içinde maskelerinizi doğru taktığınızdan ve çıkarmadığınızdan emin olmanız çok önemli. Söz konusu maskeye gelmişken son günlerde aklınızı karıştıran çift maske takma konusundan da biraz bahsetmek istiyorum. Özellikle mutasyonlu virüs nedeniyle çift maske kullanımına dair pek çok yorum var. ABD'nin önde gelen sağlık kuruluşlarından Salgın Hastalıklarla Mücadele Merkezi yani CDC tarafından yapılan açıklamada çift maske takmanın Covid-19'a karşı ciddi anlamda bir koruma sağladığı belirtilmişti. Bilim kurulumuzdan da yine belirli şart ve koşullarda çift maske takılmasının uygun olacağı söyleniyor. Peki nedir bu durumlar? Hemen bahsetmek istiyorum. Kalabalık bir ortamda uzun vakit geçirmeniz gerekiyorsa maskelerin ikisini de düzenli olarak değiştirdiğinizden emin olmak suretiyle takabilirsiniz. Özellikle öğretmenler, kasiyerler ve otobüs şoförleri gibi kapalı ve kalabalık yerlerde olan meslek grupları için makul bir uygulama olabilir bu. Aklınıza takılan diğer soruları yorum olarak video altına yazmayı unutmamanızı rica ediyoruz. Sağlıkla kalın diyorum. Tabii ki kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin. Görüşmek üzere.